YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, nefis bir haşhaşlı çörek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Hamurumuz için 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı instant maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra bir spatula ya da bir kaşıkla şeker eriyene kadar karıştıralım. Sütümüz ılık olursa çok daha güzel bir şekilde hamurumuz mayalanacaktır. Şeker eriyene kadar karıştırdım ve şimdi üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika boyunca mayanın kabarmasını ve aktif hale gelmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi 15 dakika sonra maya çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimi ekleyebilirim. 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tane yumurtanın akını içerisine ilave ediyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ununu yavaş yavaş ilave edebilirim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama ununuzu her zaman söylediğim gibi mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla hamur ağırlaşana kadar karıştıracağım. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden ben 5,5 su bardağı kullandım ama sizde 6 su bardağı bile gidebilir. O yüzden hamurun kıvamına göre yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Şimdi artık elimle yoğurma işlemine geçtim. Son kalan yarım su bardağı unu da yanıma aldım ve hamurumu güzelce toparlayacağım. Hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Eğer çok sert taş gibi bir hamur yoğurursanız haşhaşlı çörekleriniz çok sert olacaktır. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra toparladım. Üzerine bir streç kapatıp kenarda mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de içine sürmek için haşhaşlı karışım hazırlayacağım. 250 gram bu şekilde haşhaşım vardı. Onun üzerine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını yavaş yavaş koyarsanız kıvamına göre ekleme yaparsınız. Bu şekilde kaşığın tersiyle ezerek tamamen çözülmesini sağlayabilirsiniz haşhaşın. 250 gram haşhaştan çok az bir şey kaldı bu tarifte. Evet, gördüğünüz gibi 1 su bardağından bu kadar kaldı. Yani yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ kullandım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. Şeker haşhaşa çok yakışıyor. Mutlaka 2 yemek kaşığı ekleyin derim. Kesinlikle böyle tatlı bir çörek olmuyor. Lezzetinde ve tadında kesinlikle bir değişme olmuyor. Kıvamı da gördüğünüz gibi sürülebilir bir kıvamda oldu. Bu arada hamurum da yaklaşık 1 saate yakın bir zamanda çok güzel bir şekilde mayalandı ve kabardı. Hemen üzerindeki streçi alıp masama alacağım ve hamurumu şöyle bir toparlayacağım. Gerçekten çok güzel bir şekilde yoğurduğumuz için tel tel harika bir hamur olmuş. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Toparlamış olduğum hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları toparlayarak bir beze yapıyorum. Eğer bu aşamalarda çok elinize yapışırsa çok hafif un serpebilirsiniz. Hamur oldukça yumuşak çünkü.
Beze haline getirmiş olduğum hamurlarımı hafif un serpmiş olduğum bir tepsiye alıyorum. Üzerine bir bez kapatıp kenara alıyorum ve bir tanesini hemen açmaya başlayacağım. Açarken mutlaka altına ve üzerine çok hafif un serpelim. Aksi takdirde masanıza veya tezgahınıza yapışabilir. Bir oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. Çok fazla ince olmayacak. Birazdan zaten açtığım oranı göreceksiniz. Açarken böyle dikdörtgen şeklinde, ince uzun olacak şekilde açarsanız çok daha güzel olacaktır. Evet, bu şekilde hamurumu açtım. Gördüğünüz gibi çok kalın değil, çok da ince değil. Şimdi hazırlamış olduğum haşhaşlı karışımı üzerine sürüyorum. Çok fazla aşırı bol sürmeyin. Eğer çok bol olursa sararken kenarlarından çok fazla taşıyor. O yüzden böyle kaşığın tersiyle her tarafına gezdirmeniz yeterli olacaktır. Özellikle kenar kısımlarına da çok sürmeyelim. Yaklaşık birer parmak genişliğinde kenarlardan bırakırsanız çok daha güzel oluyor. Evet, şimdi geniş kısmından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Çok fazla sıkı sıkı sarmayalım. Evet, şimdi kenar kısımlarını da şöyle biraz düzeltiyorum. Daha düzgün, muntazam gözükmesi için. Hamur kesme aparatıyla şöyle 2-3 parmak genişliğinde kesiyorum. Böyle bir aparatınız yoksa bıçakla da kesebilirsiniz tabii ki. Kesmiş olduğum hamurlarımı yağlı kağıt sermiş olduğum en büyük dikdörtgen borcama yerleştiriyorum. Dilerseniz sizler fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Tepsiye dizerken çok fazla böyle sıkı sıkı dip dibe dizmeyin. Çünkü çok fazla kabarıyor ve birbirine çok fazla yapışıyor. O yüzden hafif aralıklı olacak şekilde dizelim. Aynı şekilde diğer hamurlarımı da açtım ve üst kısmına haşhaşlı karışımdan sürerek rulo şeklinde sarıyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli bir çörek oluyor. Yapımı da oldukça eğlenceli. Evet, 2 parmak genişliğinde kestikten sonra yine borcama bu şekilde diziyorum. Evet, çöreklerim hazır. Şu an bile gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi üzerine bir bez kapatacağım ve yaklaşık yarım saat boyunca tepsi mayası için bekleteceğim. Bu şekilde daha güzel kabaracak ve pamuk gibi yumuşacık bir çörek olacak. Gördüğünüz gibi birbirine çok güzel bir şekilde yapışmış ve hemen üzerine bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. Onun içerisine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledikten sonra güzelce çırpıp bu karışımı çöreklerimin üzerine süreceğim. Bu arada fırınınızı da 180 dereceye getirin. Alt üst ayarlı 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika da pişiyor. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, artık çöreklerim fırına girmek için hazır. Çok güzel görünüyorlar. Piştikten sonra da gerçekten inanılmaz güzel olacak. Yaklaşık 35 dakikadır fırında pişiyor. Çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Çöreği fırından alıp üzerine bir bez kapatacağım ve 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu şekilde daha güzel, yumuşacık olacaktır. 15 dakika boyunca dinlenen çöreklerimin artık dokusunu size gösterebilirim. Şöyle hemen dokunmak istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık olmuş. Bir de şöyle alarak hemen sizlere göstermek istiyorum. Eğer hemen tüketemezseniz soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atabilirsiniz ve canınız istediği zaman çıkarıp afiyetle bu çörekleri tüketebilirsiniz. Şöyle içini de hemen göstermek istiyorum.
tel tel ayrılan yumuşacık nefis bir çörek oldu arkadaşlar. Eğer haşhaşı seviyorsanız mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Gerçekten şahane bir çörek oldu. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.